Şimdi tekrar kuantum dünyasına dönelim ve özgür irade konusunda belki de en kışkırtıcı teorilerden birine bakalım. İlginçtir ki yine karşımıza Conway çıkıyor. Evet, Game of Life'ın mucidi John Conway bu sefer 2000'lerde matematikçi Simon Cohen ile birlikte özgür irade teoremi, free will teorem denilen bir sonuç ortaya attı. 2006'da yayınlanan bu teorem 2009'da güçlü özgür irade teoremi adıyla güçlendirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıktı. Bu teorem kabaca şunu söylüyor. Eğer insanlar, deney yapan gözlemciler gerçekten özgür iradeye sahipse, yani ölçümde neyi seçecekleri önceden belirlenmişse, o zaman bazı temel parçacıklarda özgür irade benzeri bir davranış göstermek zorundadır. Bu nasıl olur? Aslında bu teorem Bell'in çalışmasına konsept olarak benziyor. Conway ve Cohen, kuantum mekaniği ve özel görelilikten aldıkları birkaç temel varsayım altında, eğer deneyci ölçüm eksenini özgürce seçebiliyorsa, elektron gibi bir parçacığın da o ölçüme vereceği yanıt önceden belirlenmiş olamaz diyor. Yani parçacık adeta canı ne isterse onu yapıyor olmalı. Bunu esprili bir şekilde eğer bizde özgür irade varsa elektronda da var diye ifade ettiler. Elbette burada elektronun özgür iradesi derken elektronun da davranışının evrenin geçmişine %100 bağlı olmayacağını kastediyorlar. Eğer elektronun vereceği tüm tepkiler Big Bang'den beri yazılmış bir kaderin parçasıysa, yani süper determinizm doğruysa, o zaman aslında biz de ölçüm tercihimizde özgür değildik demektir. Teoremin dayandığı aksiyomlar quantum entanglement, dolaşıklık ve relativite ile uyumlu bir evrende bir miktar ölçüm seçimi özgürlüğünü varsayıyor. Bu asgari özgürlük varsayımı bile evrenin herhangi bir şekilde deterministik gizli değişkenlerle açıklanamayacağını gösteriyor. Çünkü öyle bir açıklama olsa o açıklamada ya deterministik olur, parçacık ne yapacağını baştan bilir, ya da sonuçları önceden belirlenmiş rastgelelik tablosundan çekiyor olur. Conway ve Cohen önceden belirlenmiş rastgelelikte özgürlük yoktur diyorlar. Yani bir bilgisayarın atacağı zarları önceden bir listeye kaydedip sonra o listedeki sırayla sonuç verdirirseniz sözde rastgele ama aslında belirli bir sistem elde edersiniz. Onlara göre kuantumun getirdiği gerçek belirsizlik böyle önceden yazılmış bir listeyle açıklanamaz. Dolayısıyla evrende gerçekten anlık ve önceden belirlenmemiş olaylar olmalıdır. Bu teorem felsefi olarak şunu ima ediyor. Ya evrende gerçekten bir özgürlük unsuru var, en azından mikro düzeyde bile olsa deterministik açıklamaya izin vermeyen bir spontanelik, ya da biz dahil hiçbir şeyin özgürlüğü yok ve her şey en baştan yazılmış, süper determinizm ilkesiyle şekillenmiş. İkisi arasında orta yol yok gibi. Conway ve Cohen doğal olarak birinci seçeneğe meylediyor ve parçacıklara mecazi anlamda özgür irade atfediyorlar. Bu elbette bilincin elektronlarda olduğu anlamında değil. Sadece onların davranışının hesaplanamaz ve önceden belirlenemez olduğunu vurgulamak için kullanılan kışkırtıcı bir ifade. Teorem bilim camiasında karışık tespitler aldı. Kimi zaten Bell'in teoreminden biliyorduk, deneyci özgürlüğü artı kuantum eşittir deterministik açıklama yok dedi. Kimi de özgür irade insanlar için bile tartışmalı, elektronlara hiç yakıştıramadım diye şakalaştı. Ama sonuçta özgür irade kavramını fiziksel bir teoremin içine sokup tartışmaya açması bakımından önemliydi. Özellikle de Conway gibi bir matematikçinin ki zamanında deterministik bir oyunda inanılmaz karmaşıklık meydana getirmişti, şimdi kuantumda deterministliği kısıtlayan bir teoremle ortaya çıkması ilginç bir ironiydi. Bu noktada kafanız biraz karışıyor olabilir. Peki benim günlük hayatım için ne ifade ediyor bütün bunlar diye sorabilirsiniz. Özgür iradenin varlığı ve yokluğu yüzyıllardır hukuk, etik, din, psikoloji gibi alanlarda en temel sorulardan biri olmuştur. Eğer her şeyimiz kaderinse ahlaki veya yasal sorumluluk nasıl anlam kazanır? Eğer tamamen özgürsek o zaman da fiziksel nedensellik zinciri nasıl kopar? Metafiziksel bir yönü mü var insanın? Görüldüğü gibi modern bilim bu tartışmaya yeni boyutlar ekliyor. Ama kesin bir cevap hala yok. Bir tarafta sert determinizm diyebileceğimiz görüş var. Her şey fiziksel yasaların sonucu ise özgür irade bir yanılsamadır. Bazı nörobilimciler ve fizikçiler bizim bilinçli seçim sandığımız şeylerin aslında beynimizde bilinç dışı başlatıldığını, bilinçli zihnin sadece sonradan sahiplenip kendine mal ettiğini öne sürüyor. Bu deneysel olarak kısmen desteklenmiş bir iddia. Benjamin Libet'in deneyleri sıklıkla tartışılır. Sabine Hossenfelder gibi fizikçiler özgür irade diye bir şey mantıken tutarsız saçmalık diyerek bu konuyu kapatalım diyor. Eğer gerçekten hiçbir şey farklı olamaz idiyse, örneğin bir katilin cinayet işlemesi de büyük patlamadan itibaren yazılmış bir programın çalışmasıydı diyebiliriz. Bu bakış açısı ahlaki sorumluluk kavramını temelden sarsıyor. Sonuçta kim olması gerekenden farklı davranabilirdi ki?
Diğer tarafta özgürlükçü diyebileceğimiz yaklaşım insan davranışının sadece fiziğe indirgenemeyeceğini savunuyor. Bazı bilim insanları aşağıdan yukarıya giden fiziksel determinizmin yanında yukarıdan aşağıya işleyen neden-sonuç ilişkilerinde olduğunu düşünüyor. Örneğin ünlü kozmolog George Ellis, karmaşık sistemlerde aşağıdan yukarı fiziksel etkileşimlerin yanı sıra üst düzeyde ortaya çıkan bilinç, zihin gibi olguların da geriye doğru sistemin parçalarını etkilediğini savunuyor. Bu görüşe göre evet, parçacıklar düzeyinde her şey fizik kanunlarına tabidir. Beynin düzeyinde yeni bir gerçeklik katmanı ortaya çıkar. Zeka, niyetler, amaçlar. Bu katman alt düzeyin bir toplamıdır. Ama aynı zamanda onu yönlendirebilir de. Yani sizin kararınız parçacıkların hareketine bağlı olduğu kadar parçacıklarınız da kararınıza bağlıdır diyebiliriz. Bu hala tartışmalı bir konu. Ancak amaç özgür iradeyi fiziğin boşluklarına, örneğin kuantum rastgeleliğine sıkıştırmaktansa daha yüksek düzeyde bir ortaya çıkış, emergence olarak görmektedir. Şurası bir gerçek ki fizik tek başına insanın yaşamındaki anlam arayışı ve deneyimini tam açıklayamıyor. Fizik madde ve enerji değişimlerini izler ve formüle eder. Ancak aşk, korku, adalet, iyilik, kötülük, anlam gibi kavramlar fizik denklemlerinde yer almaz. Hossenfelder tarzı katı deterministler bunların da nihayetinde parçacıkların dansı olduğunu söyleyip geçebilir. Hatta onları mantıksal olarak tutarsız görebilir. Ama günlük yaşantımızda bu şeyler çok gerçektir ve sonuçları vardır. İnsanlar bir kaya veya elektron gibi değildir. Yalnızca etkileşen parçacık yığınları olmanın ötesinde amaçları ve niyetleri olan ajanlar olarak da düşünebiliriz. Bu bakış açısı bilimin her şeyi çözümleyebileceğine dair aşırı iyimserliğe bir fren koyuyor. Nobel ödüllü fizikçi Philip Anderson, More is Different makalesinde karmaşık sistemlerin yeni açıklama seviyeleri gerektirdiğini, kimyanın bile fiziğe indirgenemeyeceğini belirtmişti. Bu demektir ki psikoloji veya zihin düzeyindeki olguları salt parçacık fiziğiyle çözmeye çalışmak arada devasa bir açıklama uçurumunu bırakıyor. İşin etik tarafına gelirsek, eğer özgür irade yoksa suç ve ceza kavramlarını nasıl ele almalıyız? Bazıları özgür irade olmasa da toplumsal düzen için yine de sorumluluk ve sonuç sistemine ihtiyacımız var diye pragmatik bir yaklaşım benimsiyor. Yani bir suçlu davranışı deterministik beyin süreçlerinin sonucu olsa bile biz o kişiyi cezalandırmak veya rehabilite etmek zorundayız. Yoksa zarar vermeye devam eder. Bu görüş özgür iradeyi bir kenara bırakıp sonuç odaklı bir etik savunuyor. Diğerleri ise özgür iradenin bir yanılsama olduğunu kabul etmek toplumu olumsuz etkileyebilir. İnsanlarda kadercilik, fatalizm yaratıp motivasyonu düşürebilir diyor. Gerçekten de senin iraden yok, her şey önceden kararlaştırıldığı düşüncesi kimine rahatlatıcı gelse de sorumluluk hissetmemek açısından, kimine de depresif gelebilir, hayatın anlamsızlaşması açısından. Öte yandan özgür iradeye inanmak da kendi sorumluluklarımızı ve yaşam amacımızı şekillendirmede güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. İnsanlık binlerce yıldır kendini özgür seçen varlıklar olarak görerek medeniyetini inşa etti. Kanunlarımız, değerlerimiz, başarı hikayelerimiz hep seçebildiğimiz varsayımına dayanıyor. Belki de bu evrenin nihai gerçeğinden bağımsız olarak pratik bir gereklilik. Yani özgür irade varsa da yoksa da hayatımızı anlamlı kılmak için ona inanmak zorundayız diyebiliriz. Bu biraz pragmatist bir yaklaşım ama hiç de azımsanacak bir görüş değil. Toparlayalım. Conway'in basit Game of Life oyunundan kuantum mekaniğinin derin bilmecelerine uzanan yolculuğumuzda özgür irade kavramını birçok açıdan ele aldık. Gördük ki basit deterministik sistemler bile beklenmedik karmaşıklıklar doğurabiliyor. Kaos teorisi bize determinist bir dünyada bile öngörülemezlik olabileceğini gösterdi. Kuantum fiziği doğanın temelinde mutlak bir belirsizlik penceresi açtı. Ancak bu belirsizlik özgür iradeyi kurtarır mı yoksa sadece bir rastgelelik mi tartışılır. Jerry Toft gibi bazı fizikçiler aslında hayır, özgürlük yok, her şey kodlanmış derken, Wolfram gibi bazıları kod varsa bile kimse çözemiyor. Bu yüzden kendimizi özgür sayıyoruz diye noktalıyor. Conway ve Cohen ise ya hep ya hiç diyerek fiziksel dünyanın bile seçim yapıyor gibi davranmak zorunda olduğunu matematiksel olarak ortaya koyuyor. Tabii eğer biz gerçekten seçim yapabiliyorsak. Bu soru belki de yakın zamanda çözülebilecek bir bilmece değil. Fakat önemli olan yolculuğun kendisi ve bu soruya verdiğimiz cevapların hayata bakış açımızı etkilemesi. Eğer kendimizi tamamen determinizmin kuklaları gibi görürsek belki de sorumluluk duygumuzu yitirme riskimiz var. Fakat eğer bütünüyle özgür sanırsak da kendimizi doğanın gerçeklerinden soyutlamış oluruz. Belki gerçek bu ikisinin tuhaf bir birleşimi. Evrenin bir oyunu içinde özgürlük deneyimleyen varlıklarız. En nihayetinde özgür iradeniz olsun veya olmasın, hayatınızı anlamlandıran sizsiniz. Bu videoyu izlemeyi siz mi seçtiniz? Yoksa büyük patlamadan beri kaçınılmaz mıydı? Bu videoyu izledikten sonra düşünecek olursanız belki de en güzel cevap özgür irade varsa da yoksa da seçimlerimin sorumluluğu benim omuzlarımda diyebilmek.
Kendimize, birbirimize, içinde yaşadığımız bu muhteşem oyuna saygıyla yaklaşmak. Belki de özgür iradeden bağımsız olarak anlamlı kalacak tek tavır. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Kaderimizin her adımı önceden yazılmış bir kod mu? Yoksa biz o kodun içinde kendi yolumuzu çizen küçük mucizeler miyiz? Bu büyük soruya kesin bir yanıt veremesek de soru sormanın kendisi kıymetli. Belki de önemli olan soru sorma özgürlüğümüzdür. Ve o özgürlüğü evrenin sırlarını keşfetmek için kullanmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.